Merhaba, Tunç White kanalına hoş geldiniz. Ben İsmail. Bu kanalda doğa, özgürlük ve insanın kendini yeniden bulma yolculuğu üzerine videolar paylaşıyorum. Bazen insan günlük hayatın içinde fark etmeden yoruluyor. Her şey çok hızlı akıyor. Sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Telefonlarımız susmuyor, mesajlar geliyor, bildirimler geliyor. Yetiştirmemiz gereken işler oluyor. Düşünmemiz gereken konuları hiç bitmiyor ve çoğu zaman gerçekten durup nefes aldığımızı bile fark edemiyoruz. Sanırım bu yüzden doğa birçok insan için sadece güzel bir manzara değil, aynı zamanda bir duraklama alanı. Gürültünün biraz azaldığı, zihnin yavaşladığı ve insanın kendine yeniden yaklaşabildiği bir yer. Son yıllarda YouTube'da kamp ve doğa videolarının bu kadar ilgi görmesi de bence tesadüf değil. Çünkü insanlar yalnızca çadır kurmayı, ateş yakmayı ya da ormanda geçirilen bir geceyi izlemiyor. Aslında daha sade bir hayatın mümkün olup olmadığını düşünüyorlar. Biraz sessizliğin nasıl hissettirdiğini hatırlıyorlar ve belki de uzun zamandır unuttukları bir duyguyla yeniden karşılaşıyorlar. Bugün sizinle tam olarak bunun üzerine konuşmak istiyorum. Neden milyonlarca insan kamp ve doğa videoları izliyor? Neden hiçbir büyük olayın yaşanmadığı bu videolar bizi bu kadar etkiliyor? Ve belki de daha da önemlisi doğa bize aslında neyi hatırlatıyor? Bazen insan bir videoya denk geliyor. Ormanın içinde kurulmuş küçük bir çadır görüyorsunuz. Hafif bir yağmur yağıyor. Ateşin sesi duyuluyor. Birisi kahve hazırlıyor. Belki yanında bir köpek var. Belki çadırın üzerine yağmur damlaları düşüyor. Belki uzakta sadece rüzgarın sesi. Ve aslında ekranda çok büyük bir olay yaşanmıyor. Bir aksiyon yok, bir gerilim yok, bir tartışma yok. Yüksek sesli efektler yok. Ama siz fark etmeden dakikalar geçiyor. Hatta bazen bu videoları açıp sadece izlemiyorsunuz. Arka planda çalışırken açık bırakıyorsunuz. Kahvenizi içerken dinliyorsunuz, uyumadan önce açıyorsunuz ve bir süre sonra kendinizi daha sakin hissediyorsunuz. Peki bunu sağlayan şey tam olarak ne? Bence bunun cevabı yalnızca doğayı sevmek değil. Daha derinde modern hayatın bizi nasıl etkilediği ve aslında içten içe neyi özlediğimiz yatıyor. Çünkü günümüz dünyasında zihnimiz neredeyse hiç boş kalmıyor. Sabah gözümüzü açar açmaz telefonumuza bakıyoruz. Gece uyumadan önce son kez ekranı kontrol ediyoruz. Gün içinde sürekli bilgi akışı var. Haberler, mesajlar, bildirimler, sosyal medya, trafik, iş baskısı, ekonomik kaygılar, gelecek endişesi. Bütün bunlar fark edilmeden zihnimizi birikiyor ve çoğu zaman ne kadar yorulduğumuzu ancak sessizlikle karşılaştığımızda fark ediyoruz. Bir orman görüntüsünü izlediğimizde, yağmurun sesini duyduğumuzda, ateşin çatırtısını dinlediğimizde sanki içimizde bir şey gevşiyor. Kalbimiz biraz yavaşlıyor. Zihnimiz biraz sakinleşiyor ve belki uzun zamandır ilk kez gerçekten nefes aldığımızı hissediyoruz. Bence kamp videolarının gücü tam da burada. Bu videolar bizi modern hayatın tam tersini gösteriyor. Daha yavaş bir ritim, daha sade bir yaşam, daha az gürültü, daha az karmaşa ve insanın gerçekten ihtiyaç duyduğu şeylerin ne kadar temel olduğunu anlatıyor. Bir barınak, bir ateş, bir fincan sıcak kahve, sessiz bir gece, sabah doğan güneş, bazen bütün mesele bundan ibaretmiş gibi geliyor. Ve açıkçası bunun insana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü modern yaşam bizden sürekli daha fazlasını istiyor. Daha fazla çalış, daha fazla kazan, daha fazla tüket, daha fazla yetiş. Ama daha çok farklı. Doğa çok farklı. Bir şey söylüyor. Yavaşla, dur, dinle, bak, nefes al. Kamp videoları da tam olarak bunu hatırlatıyor. Belki de bu yüzden izlenirken huzur hissediyoruz. Çünkü bu anlamda kendi doğal ritmimize geri dönüyoruz. İnsanlık tarihine baktığımızda da bunun çok anlamlı olduğunu görüyoruz. Bugün şehirlerde yaşıyor olabiliriz ama insan türü tarihinin büyük bölümünü doğanın içinde geçirdi. Ormanlarda, dağlarda, nehir kenarlarında, açık gökyüzünün altında. Yani doğa bizim için yabancı bir yer değil. Aslında en eski evimiz. Belki de bu yüzden yağmur sesi bize tanıdık geliyor. Belki de bu yüzden ateşin başında oturmak içimizi rahatlatıyor. Belki de bu yüzden orman görüntülerine bakarken kendimizi daha güvende hissediyoruz. Sanki çok eski bir hafıza yeniden canlanıyor ve içimizdeki bir parça şöyle diyor. Ben burayı tanıyorum.
Bence bu çok güçlü bir duygu. Çünkü kamp videoları bize sadece doğayı göstermiyor. Aynı zamanda bize ait olduğumuz hissini de hatırlatıyor. Bir başka önemli nokta da sadelik. Kamp videolarında hayat oldukça basit. Çadır kurulur, ateş yakılır, yemek hazırlanır, gece geçirilir, sabah güneş doğar, hepsi bu. Ve garip bir şekilde bu basitlik insana çok derin bir huzur verir. Çünkü hayatın özünde gerçekten ne kadar az şeye ihtiyacımız olduğunu gösterir. Bazen en büyük rahatlama seçeneklerin azalmasıyla gelir. Ne yapacağımız bellidir. Neye odaklanacağımız bellidir. Hayat sadeleşir ve sadeleşen hayat zihni de sadeleştirir. Modern dünyada birçok insanın eksikliğini hissettiği şey belki de tam olarak budur. Karmaşanın azalması, önceliklerin netleşmesi, temel olanın gönüllü hale gelmesi. Kamp videolarının izlenmesinin bir diğer nedeni de kontrol duygusu. Günlük yaşamda çoğu zaman kontrolümüz dışında gelişen birçok şey var. Ekonomi, iş koşulları, toplumsal olaylar, beklenmedik sorunlar. Ama kamp dünyasında sorun çözüm arasındaki ilişki çok net. Üşüyorsan ateş yakarsın, yağmur yağıyorsa barınak kurarsın, acıkırsan yemek hazırlarsın. Bu sadelik izleyiciye bilinçaltında çok güçlü bir güven hissi verir. Sanki hayat yeniden anlaşılır hale gelir. Başka önemli konu da yalnızlık. Doğadaki yalnızlık şehirdeki yalnızlığa benzemez. Şehirde yalnızlık bazen kopukluk hissi yaratır. Doğada yalnızlık ise çoğu zaman özgürlük hissi verir. Çünkü ilk kez gerçekten kendi düşüncelerinle baş başa kalırsın. Sessizlik başlangıçta boşluk gibi gelir. Ama bir süre sonra bu sessizlik zihninizi berraklaştırır. Ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi, neyi özlediğinizi, neye ihtiyaç duyduğunuzu daha net görmeye başlarsınız. Kamp videoları da izleyiciye tam olarak bunu sunar. Kendiyle baş başa kalabilmenin huzurunu. Bence bu videoların bu kadar etkili olabilmesinin bir başka nedeni de yeterlilik duygusu. Bir çadır kurmak, bir ateş yakmak, geceyi doğada geçirmek. Bunlar küçük şeyler gibi görünebilir. Ama insana çok güçlü bir mesaj verir. Bunu yapabiliyorum. Kendi kendime yetebiliyorum. Zorluklarla baş edebiliyorum. Bu duygu insan psikolojisi için son derece önemlidir. Çünkü özgüven çoğu zaman böyle küçük ama somut başarılarla oluşur. Türkiye'de kamp videolarının bu kadar sevilmesini de çok doğal buluyorum. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar yoğun bir baskı altında. Trafik, kalabalık, gürültü, ekonomik belirsizlik, sürekli yetişme telaşı, bütün bunlar insanı zihinsel olarak yoruyor. Öte yandan Türkiye olağanüstü doğal güzelliklere sahip bir ülke. Karadeniz'in sisli ormanları, Toros Dağları, Anadolu yaylaları, Ege kıyıları, birçok insan bu yerlere gitmeyi hayal ediyor. Ama her zaman ya zaman bulamıyor ya imkan bulamıyor. Kamp videoları bu özlemi bir ölçüde karşılıyor. Belki gerçekten orada değiliz ama birkaç dakika boyunca zihnimiz orada gidiyor ve bazen bu bile insana iyi geliyor. Sosyolojik açıdan baktığımızda ise videoların popülerliği çok şey anlatıyor. Bence insanlar sadece eğlence aramıyor. Daha derin bir şey arıyor. Anlam, denge, sadelik, sessizlik. Kendileriyle yeniden bağ kurabilecekleri bir alan. Kamp videoları bu ihtiyaca cevap veriyor. Bu yüzden milyonlarca kişi aynı görüntülere tekrar tekrar dönebiliyor. Çünkü aslında izlenen şey sadece bir kamp deneyimi değil. İzlenen şey bir ihtimal. Hayatın daha yavaş, daha sade olabileceği ihtimali, daha gerçek olabileceği ihtimali ve belki de daha huzurlu olabileceği ihtimali. Benim kişisel düşüncem şu, insanlar kamp videolarını izlerken aslında doğayı değil, kendi özlemlerini izliyorlar. Özgür olma arzusunu, yavaşlama ihtiyacını, kendiyle baş başa kalma isteğini, gerçekten yaşadığını hissetme arzusunu. Belki de asıl mesele doğa değil. Asıl mesele insanın kendini yeniden yaklaşma isteği. Doğa ise bunun için bir kapı. Sessizlik ise o kapının anahtarı. Ve kamp videoları o kapıyı kısa bir süreliğine de olsa aralıyor. Bence bu yüzden bu kadar çok insan bu videolarda kendinden bir şey buluyor. Çünkü hepimizin içinde biraz daha sanki bir hayata duyulan, sakin bir hayata duyulan özlem var. Biraz daha gerçek bir yaşama duyulan özlem var. Biraz daha özgür hissetme isteği var.
ve belki de en önemlisi kendimizle yeniden karşılaşma ihtiyacı var. Sonuç olarak kamp ve doğa videolarının bu kadar izlenmesinin nedeni insanın çok temel ihtiyaçlarına dokunmaları. Sessizlik, sadelik, özgürlük, kontrol, yeterlilik, ait olma duygusu. Bu videolar bize hayatın başka bir şekilde de yaşanabileceğini hatırlatıyor. Daha az gürültüyle, daha az karmaşayla, daha fazla farkındalıkla ve belki daha fazla huzurla. Bazen insanın gerçekten ihtiyacı olan tek şey kısa bir süreliğine durmak, derin bir nefes almak ve kendine şunu hatırlatmak. Doğa hala seni çağırıyor. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmanızı, eğer kanalımı takip etmek isterseniz de abone olmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere.